Bugün Özgür Bey ile birlikteyiz. Özel sektörde genel müdür yardımcısı olarak çalışırken işini bırakıp istifa edip Amazon'da dropshipping iş modeliyle yılda $1 milyon bir ciroya ulaşmış kendisi. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ankara'dan buraya kadar geldiniz bizimle sohbet etmek için. Sizi bir tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? İlk işiniz nasıldı? Yani istifa ettiniz sonuçta, işinizi bıraktınız. Bu bir risk tabii ki. Biraz bahsederseniz çok memnun olurum. Tabii memnuniyetle. 2017 yılında aslında Amazon'u ilk duymaya başladım. Sosyal medyadan sürekli çıkan reklamlarla işte döviz kazanın, dolar kazanın, ticaret gibi farklı reklamlarla. Yine kendi göz ucuyla takip ediyordum çalışırken. IT sektöründe çalışıyordum. 20 senelik bir orada tecrübem vardı. 2019 yılında da kendim bir mağaza açıp bir bakmak istedim, görmek istedim açıkçası. Daha sonra mağazayı açtım ama hani bu işin bir şirket kurmadan, tam zamanlı çalışılmadan olmayacağını düşündüm. Öyle bıraktım. Daha sonra 2020'nin Mayıs ayı gibi tekrar Instagram'dan farklı reklamlar görünce bir eğitim paketi satın aldım. Oradan işte Mayıs, Haziran gibi yavaş yavaş başladım ve tam zamanlı başlamak için 2020 Kasım ayında kendi işimden istifa ettim. Amazon'da dropshipping iş modeliyle başladım. Genelde private label'cılar biraz dropshipping'i daha alt seviyede bir iş modeli olarak tanımlıyorlardı. Ben de merak ettim açıkçası. Yani hani neden bu şekilde diye, neden işte yapılabilir mi, yapılamaz mı diye bayağı detaylı gece gündüz çalışmaya başladım. Günde 12 saat, 14 saat zaman ayırıp farklı eğitimler almaya başladım. Yani yanlış hatırlamıyorsam 10 farklı eğitimciden eğitim almışımdır herhalde. Yani arbitraj, private label, diğer dropshipping iş modelleriyle ilgili. Sonra bizim yapmış olduğumuz Türk işi dropshipping dediğimiz Amazon'un aslında çok da tasvip etmediği iş modeliyle ciddi bir başarı yakaladım. Ana mağazam Meksika mağazası. Sonrasında diğer mağazalar geliyor. Herkes genelde Kanada üzerinden devam ediyor ama ben Meksika'da başarıyı yakaladım. 1,5 senedir de yılın 6 ayında Bodrum'da yaşıyorum. Normalde Ankara'da yaşıyorum. Amazon sayesinde kendi özgürlüğümü aslında tatmış oldum. Yani tebrik ediyorum zaten. Hani düşünce tarzınızdan belli. Bir işe girerken önce bir iyice araştırma yapmak, eğitimlerini almak, öğrenmek, iyice zemini hazırlamak, ondan sonra girişmek zaten başarıyı getiriyor. Ki size de öyle olmuş zaten. Benim gördüğüm o. Yani 10 farklı eğitim diyorsunuz. Yani 10 farklı yerden eğitim. Demek ki sizin kafa yapınızda şu vardı. Ya ben tek bir yere odaklanıp tek bir yerden bu işi öğrenmeyeyim, kaynağımı teyit edeyim, başka yerlerden de öğrenmeyi. Ne öğrensem kârdır. Ne kapsam kârdır, bu mantıkla ilerlemişsiniz. Tam öyle oldu çünkü işte bazen genelde arkadaşların bakış açısı şu oluyor, işte ya dropshipping eğitimine bu kadar para verilir mi? Evet. İşte neden böyle fazla paralar alıyorlar gibi, ama benim birçok eğitimde şu başıma geldi. Kurdukları tek bir cümleden yarattığım iş modeliyle o eğitimlerin kat kat fazlasını her zaman çıkarttım. Yani aldığım hiçbir eğitimde ya param boşa gitti, yazık oldu gibi bir düşünce olmadı. Hepsini bir sinerjiyle birleştirdim. Dropshipping yaptığımızda genelde şu hatamız oluyor. Arbitraj veya private label eğitimlerini hiç almıyoruz ve sadece bir at gözlüğüyle bakıp tek bilgiyle gidiyoruz. Ama orada buy box kazanmak için belki arbitraj iş modelinde çok daha farklı bir teknik benimseniyor. Onu dropshipping'e birleştirince çok daha güzel oldu, çok daha başarılı oldu. Peki ne kadar zaman sürdü sizin bu altyapı hazırlamanız, eğitimler vesaire? Ya ben öncesinden işte 2017'de o göz ucuyla takip ettiğim zamandan itibaren bulabildiğim bütün YouTube videolarını seyrettim. Udemy'den işte eğitimler almaya başladım. Farklı kaynaklardan araştırmaya çalıştım. Sonra eğitim aldıkça malum biliyorsunuz Amazon olmazsa olmazı Telegram gruplarımız var, işte WhatsApp grupları var. Oralardan sürekli bilgiler aldım. Sizin videolarınızı malum çok seyrettim. Ondan sonrasında da yani ilk başta bir çok hız kazandı. Bir 80-85 tane sipariş aldım daha çok yeniyken. Sonra herkesin karşılaştığı bir 3 asin suspend'i dediğimiz suspend oldu. Bir 5,5 ay mağazam kapalı kaldı bir tanesi. Sonra işte farklı pazarlara yönelip devam ettim hiç hız kesmeden. Hatta mağazam kapalı olduğu halde eğitimlere gittim, farklı eğitimler aldım. Sonrasında da açıkçası hani 3 asin suspend'inden sonra işler daha da arttı mağaza açılınca. Orada da kendi geliştirdiğim farklı iş modelleriyle ciroyu çok ciddi bir şekilde arttırdım. En son 15.000 adet civarında bir siparişim var 2021 yılında. Yaklaşık $1 milyon yakında cirosu var. Şimdi şunu merak ediyorum ilk olarak, 15.000 adet ve 1 milyon ciroya gelmeden önce. O çok güzel, parlak bir bölge çünkü. Suspend oldum. 3 asin suspend. Evet. Hesabınız kapandı. Evet. Hesap kapandıktan sonra nasıl açtınız? Ne yaptınız?
Hesap kapandıktan sonra aslında bayağı bir üniversitede tez hazırlar gibi çalışma yaptım. Çünkü o kadar fazla bilgi kirliliği var ki Suspend'le alakalı. Herkes başka bir şey söylüyor. Herkesi dinledim. Suspend'le ilgili de eğitim aldım bu arada. 2 ayrı danışmanlık firmasına gittim. Açamadılar hesabı. Sonrasında tabii karıştı. Herkes appeal gönderip başvurunca. Sonra kendim devraldım. Orada farklı bir şey yaptım. Ürünleri ara depoya çektirdim. 3S'in gelen ürünleri. Fotoğraflarını çektim ama appeal'a şöyle bir şey yazdım. Ürünlerle ilgili birer büyük paragraf yazı yazdım. Ben dedim sizin mağazayı kapatmanızdan sonra bu ürünleri merak ettim. Daha önce satmamıştım. Ürünleri çektim kendi depoma ve inceledim. Haklı olduğunuz konular bunlar. Ürünler açıklamaları yanlış yazılmış. Fotoğrafları şu şekilde yanlış yapılmış ama bu ürünler hala Amazon Amerika'da satışta diye bunları çok net bir şekilde belirten bayağı uzun bir appeal yazdım. Ondan sonrasında bir de İstanbul'da bir danışmanlık firmasından ciddi bir destek aldım. Onunla beraber ortak bir şey hazırladık. Onu gönderdim. Sonra başka bir danışmanlık firmasının söylemiş olduğu bir şey vardı. Meksika mağazam açılmıştı ama Kanada mağazam hala açılmamıştı. Onunla ilgili de bir case açtım ve başlığa Handmade Integrity Team dikkatine diye yazdım. Öyle yazınca bir Türk'ten cevap geldi bir anda. Ondan sonra ilgili bilime aktaracağız sizi diye. Çünkü artık cevap da gelmiyordu. Ondan sonra o gelince case açtım. Ve şunu yazdım, onu da başka bir yerden öğrenmiştim. İşte Meksika mağazam açıldı ama üzerinden 2 ay geçmesine rağmen Kanada mağazam açılmadı. Acaba teknik bir hata mı var diye yazdım. Bu case'i Meksika mağazanızdan açıyorsunuz. Çünkü suspend olan hesapta case açılmıyor. Yani Meksika'dan açtınız değil mi case'i? Evet, evet. Tamam. Meksika'dan açtım. O arada Amerika ile Kanada kapalıydı. Kapalı, tamam. Ondan sonra onu yazınca 2 saat falan sonra, hiç unutmuyorum o günü zaten, böyle akşam saat 7 gibi falandı ve şey açıldı. Artık satış yapmaya devam edebilirsiniz. Paranız serbest bırakılmıştır diye mail geldi ve tekrar başladık. Ondan sonrasında tabii yine başka aslında inceleme, suspend gibi şeyler oldu. Kendi arkadaşlarımın da benim de. Ciddi bir tecrübe oldu benim için. Hani en azından neyi ne şekilde yaptığımı, neyi yanlış yaptığımı gördüm. Hala devam etmiyor muyuz o yanlışlara? Ediyoruz. Ama en azından başımıza ne geleceğini bilerek ediyoruz. 2021'de 150 bin adet satışlarınız değil mi? 15 bin. 15 bin kargo tek. Evet. Tek sipariş girdik. Nasıl yaptınız o 15 bin kargoyu nasıl yolladınız? Bir yılda 15 bin kargo günde kaç tane yapıyor? Valla çok merak eden arkadaşım oldu. Arayıp nasıl yetiştiriyorsun bunları diye. Çünkü tek günde 252 tane siparişim var, evet, Meksika'da. 100 civarı yapıyor. Ortalama 100 civarı ama artık böyle tabii ki yazılım kullanıyoruz. IT sektöründen gelmemin ciddi bir avantajı oldu orada. Ciddi bir hız kazanmış oluyorsunuz. Artık siparişi girmek ayrı. Bir yandan da bunların dönüşleri var. İşte kargo kırık çıkabiliyor, iadesi var. Ondan sonra müşterilerin mailleri var, tracking ID soranlar var. Artık otomatiğe bağladım. Gece gündüz, yani akşamları 3 civarında yatıyordum. Sabah çok erken kalkıp hemen işe başlıyordum. Sonra bu işte dedim bir yanlış var. Ben bunun için girmedim bu işe. Yani hani kendi özgürlüğümü kazanmak için, daha rahat edebilmek için girdim diye. Ondan sonra önce bir tane asistan bir arkadaşımız başladı. Sonra arkasından bir arkadaşımız daha başladı. Şu an 2 tane asistan arkadaşımızla beraber 3 kişi olarak çalışıyoruz. Bir tanesi sadece siparişleri giriyor. Diğeri de tamamen operasyonel müşterilere cevap verilmesi, kargoların durumları gibi daha çok Seller Central tarafını ilgilendiren işlerle ilgileniyor. Siz ilk görüşmemizde telefonunuzdan bana göstermiştiniz mağazanızı. Bakın, evet, ben bunları yapıyorum diye. Eğer sizin için mahsur yoksa hani telefonunuzdan izleyenler de görsünler isterim. Tabii ki, nerelerde tabii ki satış yapıyorsunuz, cirolar nasıl? Gerçekten söylendiği gibi işlem yapılıyor. Onu bir gösterelim isterim eğer çok mahsur yoksa. Şu an tabii global dashboard'a bakıyorum ben telefonunuzdan sizin. Toplam $806.300 değil mi bu? Evet. Evet. Şöyle refresh edelim hatta. $806.000. Burada son 7 günde $56.000 gözüküyor. Aylık da $110.000. Evet. Bravo, çok iyi. Özellikle mesela Ocak ayının ilk haftası bir coşmuş satışlar. Yani $8.000-9.000'dan aşağı satış yapmamışsınız. Günlük satıştan bahsediyorum. Şöyle year to date dediğimiz zamanda da 2022'ye $78.000 ciroyla başlamışsınız. Evet. Tüm global pazarda. Muazzam, çok iyi. Tabii bu all marketplace olarak baktım ben. Siz Amerika, Kanada, Meksika mağazalarınız var burada. Daha çok nerede satış yapıyorum demiştiniz? Ağırlıklı mağaza Meksika. Ama Kanada'da yine hatır sayılır bir ciroyla arkasından geliyor. Meksika'da şöyle unit, yani ünite olarak, adet olarak bakalım. 2022'de yani yaklaşık kaç 15 gün? gün. 15 günde. 15 günde 1231 ürün satmışsınız Meksika'da. Evet.
Çok iyi. Peki Kanada'da durumlar nasıl? Onu merak ediyorum. 660 Şöyle year to civarıydı. date diyelim. 663 ünite satmışsınız. Bravo. Yani 1 milyon dolara yakın ciro. Ve yani yıla daha yeni başladık. Muhtemelen Evet. bu yıl siz herhalde 2 milyon dolara ulaşır. Yani Öyle gözüküyor. normalde aslında hedefim oydu. Çünkü 2021 yılında ilk 3 ayı Ocak, Şubat ve Mart Kanada mağazam yoktu benim. Suspend durumdaydı. Onun dışında da işler çok hızlandığında biraz tabii finanse etmekte de zorlanıyorsunuz. 5 kere bilerek mağazaları yavaşlatmak durumunda kaldım. Hani tatil almadım ama handling time sürelerini uzatarak mağazaları yavaşlattım. Hani onları da hiç dokunmadan aynı hızda devam ettirip Ocak'tan itibaren yapsaydım herhalde bir 1.200-1.300 civarıyla kapatırdı diye düşünüyorum. Amerika'da şimdi Amerika mağazanıza girdim ben. Orada herhalde çok satış yapmıyorsunuz. 857 ünite. Gerçi Amerika'da... yani diğerine göre az yapmıyorsunuz. Yani az yapmıyorsunuz ama bayağı yapıyor aslında da. Diğer ülkelere göre çok yapmıyorsunuz. Burada ne satıyorsunuz? Yani dropshipping mi yapıyorsunuz Amerika'da? Amerika'da tamamen FBA yapıyorum. Wholesale iş modeliyle Türkiye'den ürün ürettiriyorum. Oradan Amerika'ya Eylül ayında başladım. Çok yeni aslında. Yine de orada da güzel bir başarı yakaladık. Çünkü Amerika mağazasına hiç yorum da yoktu. Herhangi bir satış geçmişi de yoktu. Önce bir denemek için bir 150-160 tane ürün gönderdik. Sonra baktık sorunsuz stoklara alındı ve satılmaya başladı. Ondan sonrasında şu anda 10-11 kalem farklı ürünüm var. Bu sene hedefimde 40-45 ayrı ürün konumlandırmak Amerika mağazada FBA olarak. Yani o taraftan da ona girdim. Bir de başka bir hesabımda da o da farklı manuel dropshipping yapıyorum Amerika'da. Farklı bir Amazon hesabını yapıyorum. Evet. Benim aslında 5-6 tane var açmış olduğum hesaplar. Onları da kademe kademe eskitmeye çalışıyorum şu an. Telefonunuzu takdim edeyim. Çok teşekkürler paylaştığınız bilgiler için gerçekten de. Peki bu hesapları nasıl açtınız, ayrı ayrı hesapları? Sizin adınıza değil herhalde. Yok, benim adıma. Ben 2021 Şubat ayında Amerika'da şirket açtım. 5 hesabım, 5 farklı ülkedeki hesaplar ona bağlı. Onun dışında daha çok yeni İngiltere'de bir tane şirket açtım. Oraya da Avrupa konumlandıracağım. Onun dışında annemin adına bir tane şirket açtım. Eşimin adına bir tane şirket açtım. Hatta annemin adına açtığım şirketi bir de Amerika şirketi açtık şu anda. Haberi bile yok muhtemelen şeylerden, ne olacağından. Ondan sonra 3 tane de arkadaşımın, bir tanesinin mağazasını kiraladım. Onun mağazası yaklaşık 1 yıllık Kanada mağazası. Onu kiralayıp devam ediyorum. Diğer 2 arkadaşımla da bu Türkiye'den ürettirdiğim ürünlerle ilgili wholesale iş modeliyle ortaklık yapıyoruz. Mağazaların yönetimi tamamen bende. Onlar da finansmanını sağlıyorlar. Öyle bir anlaşma yaptık. Şu anda da tamamen orada da 2'şer 3'er ürün var. İşte eskimesini bekliyoruz. Eskidikçe artık biraz daha farklılaştıracağız. Tabii bu işin finansmanı da iyi olur. Çünkü 1 yılda 1 milyon dolara yakın ciro yapıyorsanız, bilmiyorum yüzde kaç karlılığınız var aşağı yukarı, hiç hesapladınız mı? Yani değişiyor ama genelde birçok kişi düşük bulabiliyor. 14-15 civarında karlılık ama kazandığımız paraların hemen hemen hepsi şeylere gidiyor. Yani hani eğitimlere ve bu işe yatırım olarak gidiyor. Evet. Çünkü hani ben biraz ileriye dönük olarak hep hedef koyup devam ediyorum. Hani ilk başladığımdan beri, çünkü arkadaşlar, özellikle genç arkadaşlar bazen şöyle düşünebiliyor. Ya 3 aydır mağaza kirası veriyorum, içeri girdim, zarardayım diye düşünüyor. Aslında hani bu şekilde bakmamak lazım. Bu bir yatırım, ileriye dönük olarak. Hem de yani 1 sene 2 sene sonrasında baktığınızda elinizde çok altın değerinde bir iş modeliniz oluşuyor. Onun için bir hedef koyup, rakam olarak da bir hedef koyup, işte ben 1 yıl boyunca bu kadar parayı harcayacağım, gerekirse bu parayı yakacağım ama böyle bir hedefim var diye yola çıkılırsa en azından üzülmeden devam edilebilir belki. Finansmanında kendi koymuş olduğum bir sermayem vardı. Onu çok kısa bir süre içerisinde satışlar artınca açıkçası daha fazla bir hale getirdim. Onun dışında TL kredi çektim. 3 ay ertelemeli olarak 2 farklı kredi çekip onları da dolara çevirince onlar zaten kendisini ödedi bir süre sonra. O şekilde devam ediyorum. Yine ama tabii lazım oldukça, şimdi bu yeni moda siz de görüyorsunuz mutlaka, yurt dışından finansman sağlamaya çalışıyorum. Ben de bu seller funding gibi şeyler kullanmaya başladım, günlük ödeme sistemleri. Onların bir de kendi kredilendirmeleri var. Onlara başvurdum. O da kabul oldu. Oradan da ayrıca şimdi krediyle önümü açıp devam ediyorum. Şu an envanterde kaç adet ürün var? Meksika'da mesela. Arkadaşlar biraz kızacaktır bana ama Meksika'da 25.000 civarı ürünüm var. 25.000. Evet. Kanada'da 12-15.000 arasında değişiyor. Ama ilk defa bu rakamlara çıktım. Genelde 2.000, 3.000, 5.000 civarında ürünle devam ediyordum. Orada da şunu söylemek istiyorum. Rastgele ürün yüklemiyorum. Benim yaklaşık 2 senedir biriktirdiğim bir asin havuzum var. Sürekli o asinleri yüklüyorum. Çünkü yazılımlar dönem dönem 15 günde bir, ayda bir ürünleri ekarte edebiliyorlar. Ben her ay düzenli olarak aynı asinleri
Tekrar mağazaya yüklüyorum. Bu neyi getiriyor? Amazon o ürünlerle ilgili size bir güven aslında sağlamış oluyor. Aynı kategoride ve aynı asinleri sürekli yüklediğinizde ve mağaza müşteri memnuniyetinize de baktığında Buybox'ta sizi bir tık daha ön plana çıkartmış oluyor. Şimdi o isimlerle zaten satış yapıyorken bir daha tekrar satış açmaya ne gerek var? Yani yazılım kapatıyor mu satışa? Evet, yani şöyle oluyor. Farklı filtreler kullanıyorsunuz. Dönem içerisinde farklı satıcılar giriyor. Artık biliyorsunuz maalesef ki bir üründe 40 satıcı, 50 satıcı, bazen 70-100 satıcıya kadar çıkabiliyor. Sizin kullandığınız filtrede fiyatınız iyi değilse yazılım otomatikman eleyebiliyor. Ondan sonrasında o satıcı o üründen çıkıyor. Ama bir ay sonrasında siz tekrar o asini yüklediğinizde Buybox size geçmiş olabiliyor. Yani tamamen o anki algoritmanın haline bağlı. Onun için düzenli olarak hep aynı asinleri yüklüyorum. Çok ciddi bir asin datam var biriktirmiş olduğum. Onların üzerinden gidiyorum. Bu şunu da sağlıyor. Hesap sağlığınız da güvende oluyor. Nasıl olsa artık şikayet gelmiş ürünleri tespit etmiş oluyorsunuz. Farklı ürün yüklemeyince de çok fazla şikayet gelmiyor. Asin datası dediğiniz yani ürünler, kaç tane ürün mesela o şekilde manuel buldunuz? Yani çok fazla var. Hani adet şu an söyleyemeyeceğim ama Binlerce. 100.000 tane civarında vardır. Tek tek baktınız onların hepsine. Tek tek baktığım da var. Filtre kullanarak mesela kullanmadığım bir mağazaya atıyormuş gibi yapıp filtreden süzdüğüm asinler de var. Ondan sonra tek tek baktıklarım da var. Mağazalardan hani herkes işte acaba bu belirli büyük Amerika'da dropçular var biliyorsunuz işte What America Buys gibi ondan sonra. Onların mağazalarından hani bir ürüne girip onun markasından alt kategorilere inip işte anahtar kelimelerden ürün bakıp yani artık o kadar farklı yöntem var ki sipariş geldiğinde bile birazcık aşağıya indiğinizde size 2 tane ürünü öneriyor Amazon. Oradan bile o ürünlere bakabiliyorsunuz. Kipa Helium 10 kullanıyorum. Onları da bayağı detaylı kullanmaya başladım. İşte anahtar kelimelerinden girip bakıp varyasyonlarından hangi mesela size sattığınız atıyorum bir mutfak havlusu olsun. Siyah rengi satıyorsunuz ama belki mor rengi de çok satıyor. Siz onu bilmiyorsunuz. İşte Kipa gibi programlarla onların varyasyonlarına bakıp diğer satanları da mağazalara eklemeye başladım. Tam tersi satmayanları da çıkartmaya başladım. Bestseller renklerinde de 100.000'in altındaki ürünleri tutuyorum mağazada. Geri kalanları siliyorum. 45.000 üründü değil mi? 45.000 mi demişsiniz? Evet, yani geri kalanlarda paylaştırıyorum işte Japonya'da, Singapur'da şeyde. Peki 45.000 üründe yani Meksika'da 100.000'in altında seller renki düşük olan, sales renki düşük olan yani çok satan ürünleri süzmek, onları düzenli olarak kontrol etmek, satmayanları kapatmak acayip bir operasyon. Bunu yazılım yapamaz zaten de. Şöyle çantamda artık yakın gözlüğüm var 1,5 numara. Bana getirisi bu oldu. Açıkçası onu yazılımdan değil Amazon'un kendi Seller Central panelinden tek bakarak yapıyorum. Yani aşağı doğru işte 250 ürüne bakabiliyorsunuz biliyorsunuz şeyde. Hı-hı. Aşağı doğru tek tek bakarak 100.000'in üzerinde olan bütün ürünleri tek tek seçip siliyorum. Günlük ortalamada 250-500 ürün siliyorum bu şekilde. Öyle olunca da satan ürünlerde Buybox bana geçmeye başlıyor. Orada çünkü şöyle bir avantajım var hani bunu da söylemeyi unuttum. Ben ilk başta Amazon'un yaptığını yaptım. Müşteriye çok önem verdim. Mümkün olduğu kadar işte yorum sayımı, mağaza 5 yıldız oranını arttırmaya çalıştım. Bunun için de gelen iadelerde iade etiketi göndermek yerine direkt para iadesi yaptım. Bir miktar bir pazarlama bütçesi ayırdım kendime. Dedim ki ben hani işte 10 birim para kazanıyorsam bunun %10'luk kısmını ben pazarlama için harcayacağım, müşteri için harcayacağım diye. Bu bana inanılmaz getiri sağladı. Hem hız kazandım. Zaten günlük işte 100-200 sipariş geldiği zaman iade etiketi oluşturmaya çok vaktiniz de olmuyor. İadelerinin yerine para iadesi yapınca müşterilerden çok güzel tepkiler aldım. Şu anda 260 civarında 5 yıldızlı yorumum var mağazada. Hem Kanada'da hem Meksika'da ayrı ayrı. Böyle olunca da satışa çok ciddi bir etkisi oldu bunun. Muazzam. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi böyle bir operasyon yönetirken özellikle dediniz ki satıcı panelinden işte ürünleri siliyorum mesela. Evet. Satmayanları siliyorum dediniz. Bir de yazılım kullanıyorsunuz. Evet. Yani hangi yazılım olduğu çok önemli değil ama ben bütün yazılımları bildiğim için panelden yaptığınız aksiyonlar yazılıma yansımıyor. Yazılım ne yapıyor? O ürünü bir daha eklemeye çalışıyor. Şöyle onu nasıl önüne kullandığınız patch'te ürünleri silmek için bastığınızda alt tarafta yazılımdan da silmekle ilgili bir link çıkıyor. Önce onu silip
Ondan sonra siliyorum. O dediğiniz gibi daha önce başıma geldi. Ben sildikten sonra işte 8 saat içerisinde güncelleyince olduğu gibi geri yüklüyor çünkü. Çünkü ben anlattıklarınızı kafamda kuruyorum. Çünkü benzeri operasyonları da ben de sürekli yaptığım için yani yaşadıklarımı da biliyorum. Yani mesela işte isim vermeyeyim. X bir yazılım kullanıyorum. O yazılımda öyle bir patch yok. Yani öyle bir işaretleme yok. Sizin kullandığınız yazılımı ben anladım bu arada. Yani çok da reklam olmasın diye söylemek için hepsini kullandım bu arada. Aynen. Şey olarak. O bahsettiğim yazılım şey yapıyor mesela. O isim listesini bir de ona yükleyip yasaklı listesine eklemek gerekiyor. Ondan sonra silmek gerekiyor. Bayağı bir uğraşıyorsunuz dolayısıyla. Yani o operasyonu yönetmek bayağı bir zor oluyor. İlk o yazılımı kullanıyordum. Daha sonra diğer yazılıma geçtim. Anladım. Güzel, tebrik ederim. Sadece tek takıldığım şu karlılık oranı. Hani %14'ler, 15'ler. Hani ne olur $1 milyon evet güzel para ama $150.000 kar ediyorsunuz. Bir yılda aya vurduğumuz zaman ortalama 12-13 bin dolar yapıyor. Şimdi gelen iade oranları tabii ki önemli. Ne kadar iade geliyor, ne kadar para iadesi yapıyorsunuz. Siz para iadesi yaparken Amazon alıcı hesabı da size iade yapıyor mu mesela? Paranızı geri kurtarabiliyor musunuz? Onlar çok soru işareti kafamda şu an. Şöyle bir başlayan asistan arkadaşımız operasyonel işlerle ilgileniyor derken ben biraz notlarla çalışmayı çok seviyorum. Siparişlerle ilgili hem işte kırmızı bayrak koyup hem de not giriyordum. İşte Amazon alıcı hesabından ücreti alınması gerekiyor diye tarih atıp. Sonradan başlayan asistan arkadaşımız ilk önce tamamen bunlarla ilgilenmeye başladı. Geriye dönük olarak alıcı hesaplarından ödemelerimizi aldık. Çünkü alırken de kazanmanız gerekiyor. Orada biraz tehlikeli oluyor çünkü hani hesap kitap işlerine iyi bakmak gerekiyor. Tabii. O tarafı öyle kapatıyoruz. Kaç alıcı hesabınız var? 4-5 tane alıcı hesabım oluyor dönem dönem. Ama bu Amazon artık alıcı hesaplarını kapatmaya başlayınca biraz problem oldu. Business alıcı hesabına geçince şirket kurduktan sonra rahatladım. O hesaba hiçbir şekilde bir problem olmadı. Tek hesaptan alıyorsunuz. Oradan alıyorum ama ara depoyla veya Kanada'dan Amerika'ya sattığım yani Prime kullanmam gereken ürünler için ayrı bir hesap kullanıyorum. Dönem dönem Amazon o hesapları kapatıyor. İşte bu hesaptan ticaret yaptığınızı fark ettik diyebiliyorsunuz. Malum mailler geliyor. Bu sefer başka bir hesap açıyorum. Onu belirli bir süre sonra onu kapatıyor. Bir tane daha açıyorum. Yani bu şekilde bir 5-6 tane hesap açtım, kapattım. Ama bu business hesapta kullanıcı tanımlayabiliyorsunuz. Oraya şimdi farklı kullanıcılar tanımladı. Oradan gidiyorum. Şimdi bir de diğer İngiltere'ye açtığım şirketle bir tane daha business hesap açacağım. Oradan da devam edeceğim. Peki kredi kartları limitlerin yönetimi nasıl oluyor yani? Çünkü rakam büyük. Şimdi Türkiye'de bilmiyorum benim gördüğüm en yüksek kredi kart limiti 150 bin lira mıydı? Öyle bir şeydi. Bir de bankalar çok büyük limitler de yok yani. Sağ olsun izin vermiyor yani kredi kartının üstüne fazla para yükleyemiyorsunuz. Evet. Yani bir ara onu nasıl da denedim. Şöyle Bank of America hesabım var. Tamamen onun üzerinden gittim uzunca bir süre. Ama orada da işte banka anlam veremiyor. Çünkü arda arda işlem yapılınca kartı blokeliyor. Bu sefer telefon ediyorsunuz işte açtırmaya çalışıyorsunuz kartı. İşte çalınmadı bu işlemleri biz yapıyoruz diye. Sonra Seller Funding'in Digital Wallet uygulamasıyla işte hesap açtım. Ondan sonra oradan sanal kart tanımladım. Orada şöyle bir iyiliği var. İstediğiniz kadar sanal kart tanımlayabiliyorsunuz. Farklı numaralar yaratıyorsunuz. Bir yandan Payoneer kullanıyorum. Bir yandan normal Türk bankalarının sanal kartlarını kullanıyorum. Bir yandan Bank of America kullanıyorum. Yani işte 5-6 tane kartı kullanmaya çalışıyorum ama genelde hepsinde işlemler dolar. TL kur farkından zarar etmemek için. Olarak Seller Funding bayağı bir rahatlattı beni. Orada bir blokaj gibi bir durumda olmuyor. Aynen, süper. Güzel operasyon. Yani her şeyi düşünmüşsünüz aslında. Evet. Bir de şunu merak ediyorum. Şunu düşündünüz mü? Şimdi asistanlarım var dediniz. Yani onlar bana hesap konusunda yardımcı oluyor. İşte iadeler, belki işte ürün envanter düzenlemeleri vesaire. Yani sonuçta asistanlar da bir insan. Bilgisayar başında sizin kazandığınız parayı görüyor. Sattığınız ürünleri görüyor. Nasıl yaptığınızı az çok görüyor. Burada da anlatıyorsunuz. Bütün tarifi eline verdiniz aslında asistanların. Yani nasıl güveniyorsunuz onlara? Yani onlar yapmıyorlar mı? Onlar da bu işi yapıyorlar. Kendi mağazaları da var zaten. Hani ilk başta da konuşurken açıkçası hani şöyle bir teklif yapmıştım. Yani hani bence bulunmaz bir öneri dedim. Çünkü hani günlük çok ciddi satışı olan mağazalar var. Sizin mağazalarınız yeni ve burada hani ciddi bir tecrübe, tüm operasyonu görmüş olacaksınız. Appeal'ın nasıl yazıldığından tutun da işte müşteriye nasıl bir formatta cevap verilmesi gerektiği, günlük 100 tane 200 tane gelen siparişin nasıl gönderilmesi gerektiği, işte kargo takipleri, bunlarla ilgili hız kazanma. Bunlar çok ciddi bir tecrübe. Evet. Ve bunun yanında da hem bunlar öğrenilecek hem de bir ödeme yapılacak. Hani açıkçası böyle bir teklif bana gelse kabul eder miyim diye düşündüm önce.
Dedim ederim. Ondan sonrasında da çok güvendiğim 2 tane arkadaşıma zaten teklif ettim. Onlar da bir danışmanlık firmasından eğitim almışlardı. Kendi mağazalarını açmışlardı. Bir yere kadar getirmişlerdi aslında. Yani hani sıfırdan birisine çünkü öğretecek zamanınız da olmuyor bir şeyleri anlatmak için. Bir de tahammülünüz de olmuyor. Evet. Ya şimdi öğretmek demişken o kısım gerçekten çok değerli. Yani ne yazık ki ülkemizde özellikle bu Amazon, e-ticaret konularında eğitim verenlerin yarattığı izlenimden dolayı bu iş biraz daha böyle yani çok gri gözüküyor bazı kesim tarafından. Ama eğitim çok önemli. Bakın siz o kadar eğitime girmişsiniz, uğraşmışsınız, çabalamışsınız, öğrenmek için mesai harcamışsınız. Bu çok ciddi bir donanım aslında. Altyapı olarak çok sizin yani karakterinizden ötürü belki sonuçta yaptığınız işle de alakalı olabilir, geçmişinizle de alakalı olabilir. Yani kısa yoldan hızlı para kazanmak değil de emin adımlarla, doğru hamlelerle ve bunu öğrenerek kazanmayı tercih etmişsiniz. Bence en muazzam ve olması gereken yapış şekli bu bana göre. Eğitim demişken şimdi bize de çok talep geliyor. Ya danışmanlık verin, işte eğitim verin, şunu yapın, bunu yapın vesaire. Açıkçası özellikle ben kendi özelimde söyleyeyim. Benim çok böyle eğitim verecek vaktim olmuyor. Sonuçta bizim de yoğunluklarımız var. Yani siz mesela birisi dese ki ya bana bu işi öğretse şu kadar para vereyim. Siz de yapamazsınız. Çünkü siz yani oturduğunuz kendi işinizi yapmak sizin için daha mantıklı olur. Biz de mesela ne yaptık kendi cephemizde? Bu işi eğitimini verebilecek bir ekip oluşturduk ve hani yüz yüze kendi İstanbul'daki lokasyonumuzda yüz yüze veya Zoom'dan bu işi öğretelim, insanlara birebir danışmanlık verelim dedik ve böyle bir sistem kurduk yakın zamanda. Hani merak edenler de bizim tuger.us altta yazıyor web adresimiz. Oraya girip bakabilirler. Bunu da hani reklamını buradan yapmış olayım sizin sayın aracılığınızla. Bu önemli çünkü yani gerçekten evet. İnsanlar öğrensinler, Türk ekonomisi bu konuda kalkınsın, döviz kazansın insanlar, ülkeye döviz soksunlar. Ya bunu Pakistanlı, Hindistanlı, Çinli yapıyor. Hem de kat be kat yapıyor. İnanılmaz. Siz 45 bin ürün diyorsunuz mesela. Ben size 100 tane Çinli sayabilirim. 1 milyon tane envanter ürünü olup da satış yapan. Yani inanılmaz bir şekilde agresifler. Ama bizim Türklerimiz acaba olur mu? Acaba şu mu? Acaba altından şu mu çıkacak? Hep bunun çok peşindeyiz. Acaba işte bacak üstüne atmış falan. Bunu ikinci kez tekrarlıyorum. Yani hani baktığımız yerler farklı, anlatabiliyor muyum? Yani siz çok güzel bilgiler verdiniz. Bakın şu an ben mesela kameralar, YouTube vesaire bu çekimleri bir yana hani sizden ne öğrenebilirim bilgi olarak, bilmediğim ne var? Onları mesela çıkartmaya çalışıyorum aslında sizinle sohbet ederken. İzleyen de eminim yani buradan izlerken çıkartacağı bir sürü şey vardır kendisine. Herkes bundan feyz alsın, istifade etsin. Ki gerçekten de bence çok kıymetli ve değerli söyledikleriniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ağzınıza oldum. sağlık. Buraya kadar geldiniz Ankara'dan. Çok teşekkür ederim tekrar davetiniz için. Konumuzu dinledik. Sizin de benzeri hikayeleriniz, başarı ya da başarısızlık fark etmiyor varsa ve buraya gelip benim konuğum olmak istiyorsanız bu videonun hemen altında yorumlar kısmına sabitledim. Bir tane başvuru formumuz var. O formu doldurun, değerlendirelim. Belki sizi de buraya konuk olarak davet ederiz. Hoşça kalın.